Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu altıgen hırka çalışmasını yapacağız. Hırkamı yaparken ben Alize'nin Angora Gold iplerini kullandım ve ipleri 2 kat yaparak ördüm. Oldukça kalın bir hırka çalışması oldu. Tabii ki hırkamı tamamladıktan sonra buhar ütüsü yaptım ve yumuşak, yünlü bir hırka elde ettim. Şimdi burada ben 3 yumak kiremit rengi kullandım. 2 yumak da krem rengi kullandım. Burada krem rengim yetmediği için bu son bölümleri kiremit rengiyle tamamladım. Sizler eğer tamamını bu şekilde iki renkle tamamlamak isterseniz o zaman 2,5 her bir renkten 2,5 ip kullanmanız gerekiyor. Ayrıca 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Hırkamızın ölçüsü medium bedenden x-large bedene kadar rahatlıkla olabilir. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Beden genişliğimiz 60 santimetre oldu ve uzunluğumuz da 57-58 santimetre oldu. Tabii ki bunlar buhar ütüsü yapıldıktan sonraki ölçüler. Ayrıca kolları da şöyle bakın, çok uzun yapmadım ama dirsekten aşağıya düşüyor. Bu şekilde tamamladım. Sizler tabii ki istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Şimdi şu ön bölümlerde gördüğünüz gibi modeli bu şekilde tamamladım. Kollarda bu şekilde yaptım. Daha uzun olmasını isterseniz bu sıradan sonra bu bölümdeki sıraları da ekleyebilirsiniz. Şimdi hırkamız çok büyük bir hırka olduğu için bakın çok büyük gerçekten. Her sırayı örerek göstermiyorum. Sadece burada altıgen motifimizin başlangıcını ve model anlatımını yapıyorum. Buraya kadar birlikte örüyoruz. Daha sonra kol birleştirmesini gösteriyorum. Kolda nasıl birleştirme yaptıysak zaten arka bedende de o şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi biraz örgüden anlayan arkadaşlar daha rahatlıkla yapabilir. YouTube'da birçok altıgen hırka videosu var. Hanımgelendi beyefendi modeliyle örülen altıgen hırkanın mantığını bilmeniz gerekiyor bu hırkayı yapabilmeniz için. Çünkü bu modelli bir altıgen hırka çalışması. Şimdi ben videonun içerisinde şöyle göstermeyi unuttuğum küçük bir ayrıntıyı da hemen videonun başında vermek istiyorum. Burada hırkamızı birleştirdikten sonra ben burada köşelerden birleştirmemiştim. Yani şöyle motifimi tamamladıktan sonra biraz içeriden birleştirdiğimi gösteriyorum videonun içerisinde. Daha sonra yaka bana çok büyük geldiği için yine bu kısımları da tekrardan birleştirme yaptım. O yüzden motifinizi tamamladığınız zaman benim göstermiş olduğum sıra sayısından sonra motifinizi tamamen köşelerden birleştirebilirsiniz. Tabii ki bu kısımlarda bedene benim yapmış olduğum gibi sıralar ekleyeceksiniz. Şimdi burada sıralar eklerken modelimizi yaparken hep ön yüzden yapıyoruz motif örerken. Burada da sıralar eklerken her sırada ip kopartarak devam ettim. Bu şekilde yani ön yüzden devam ettim. O yüzden bu sıralarda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu modelimizin bakın bu kısımlarında 6 tane trabzanımız var. Şu başlangıçlarda şimdi şu arka bedende başlangıçlarda 6 değil de buradaki modelimizin yarısı kadar yani 3 tane trabzanla başlıyorum. Şimdi nasıl denk geliyorsa o şekilde başlıyorum. O yüzden bunu örgüden anlayan arkadaşlar zaten bu şekilde ilerleyecektir. Sadece önemli olan bütün sıraları ön yüzden ördüğüm için hepsini ip kopartarak yani sırayı şu kısımda başladıysam ön yüzden buraya geldiğim zaman ipimi koparttım. Tekrar ikinci sırada yine ön yüzden diğer bölümden başlayarak sıraları ekledim. Hemen şöyle hırkamızın arkasında göstermek istiyorum. Bakın tek renkle çalıştığım için arkada da bu şekilde çok güzel bir görünüm aldı. Ben burada toplamda 1, 2, 3 tane model sırası yaptım. 2 tane model sırasını tamamladıktan sonra bunu videonun içerisinde gösteriyorum. Kol birleştirmesini nerede yaptığımı. Çünkü birleştirmeyi yaptıktan sonra sadece 3 kenarda modelimize devam ediyoruz. Ve bu kenarlarda gördüğünüz gibi devam ettiğimiz sıralar şu kısımlardan başlamış oluyor. En son bitirdikten sonra bakın yakada yarım trabzanlar yaptım. Şimdi burada aslında geniş bir ceket yakası da yapabilirdim ama bu ipimiz biraz böyle tüylü olduğu için beni rahatsız ediyor. O yüzden bu yakanın enseye dayanmasını istemediğim için ben bu şekilde tamamladım. Sizler buradan başlayarak böyle gömlek yaka olarak da
örebilirsiniz. Hatta modeli de devam ettirerek de örebilirsiniz. Yeniden burada bir model kurulumu yaparak aynı şekilde yaka çalışmasını da yapabilirsiniz. Tabii ki dikkat etmeniz gereken ön yüz veya ters yüz, hani başladığınız taraf, bitirdiğiniz taraf, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi hiç altıgen hırka yapmadıysanız bu şekilde biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden altıgen hırka mantığını bilmeniz gerekiyor. Yani motifi katladıktan sonra nasıl arkaya sıralar ekleniyor ya da nasıl alt bedende sıralar ekleniyor, bunu bilmeniz gerekiyor. Şöyle hemen etek ucunu da göstermek istiyorum. Örgüden anlayan arkadaşlar zaten burada gördüklerine göre devam edecektir. Yine burada şu sıraları bütün kenarlara devam ettim. Burada daha sonra altta bakın burada sadece bir sıra ön ikili trabzanlar yaptım. Normalde 2 sıra yapıyoruz bunu. Yani burada 2 sıra yaptıktan sonra şuradaki modelimizi kuruyoruz. Daha sonra bunu burada tamamladım gördüğünüz gibi. Modeli burada tamamladım. Etek ucunda biraz daha uzun yapmış oldum. Tamamını bitirdikten sonra bakın kollarda yaptım ama henüz etek ucunda ve şu yaka kenarlarında yapmadım. Bakın bu kısımlarda modelinizi böyle bitirirseniz burada arka ikili trabzanlarımız olduğu için bu şekilde biraz kıvrılma yapabilir. Ben burada kaydırmalar yaparak sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi sabitlemiş oldum. Tabii ki buhar ütüsü de yaptığım için oldukça düzgün bir görünüm elde ettim. Evet, ölçüleri verdim. 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Dediğim gibi hırkamız medium bedenden x large bedene kadar rahatlıkla olacaktır. Dilerseniz rahatlıkla düğme dikebilirsiniz ilik açmadan, çünkü bu aralarda boşluklarımız var. Ona göre düğme de kullanabilirsiniz. Yakayı da bu şekilde şöyle açık ya da kapalı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen modelimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Sizler sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. Hemen ben şöyle ilk zincirin içine battım. Şöyle kaydırmayla halkamızı kapattım. Şimdi tekrar 1, şöyle ipimi gizliyorum. 2 ve 3 zincir daha çektim. Halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Toplamda 6 tane bu şekilde üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 3 zincirimiz var. Toplamda 6 tane üçerli trabzan grubumu tamamladım. Şimdi sonda bir zincir çektim. Şöyle bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi bundan sonra başlarken köşelerde trabzanlarımı hep bu şekilde yapacağım. Bir zincir çektim. Şu ilk boşluğa batıyorum. Buradan bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Yani bir sık iğne yaptım. Şöyle ilkinin değil, ikinci şu ilmeğin buradan batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzatıyorum. Buraya bir trabzan yaparak başlamış olduk. Tekrar bir ip aldım. 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi arada zincir çekmeden hemen sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. 3 ikili trabzan. Şöyle 1, 2, 3 tane zincirimiz var. Tekrar aynı yere 3 ikili trabzan. İkinci sırada köşeleri tamamlayalım. Bu şekilde arada zincir çekmeden 6 tane köşenin içine ikişer tane üçerli trabzan grubu yaparak devam ediyoruz. Bu sıradan sonra rengimizi değiştireceğiz. Sizler de benim gibi renkli örmek isterseniz bu ikinci sıradan sonra rengimizi değiştireceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim ve burada yarım köşemizi de tamamladım. Tekrar 3 ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim, bir ip aldım. Şöyle ilk trabzanın üzerinden bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım.
Şimdi sizler renkli örmek istiyorsanız bu sıradan sonra renginizi değiştirmeniz gerekiyor. Ben diğer motifimde rengimi değiştirmeyi unuttum bu üçüncü sırada. Dolayısıyla bu sırayı da aynı renkle devam edeceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada şu arada 2 sıra görünen rengimiz ilk başlangıçta 1 sıra görünüyor. Burada ben unuttuğum için bu şekilde oldu. Sizler yani bu ikinci sırada renginizi değiştirirsiniz. Bu aralarda 2 tane sıranız renkli olmuş olacak. Dilerseniz burada birinci sırayı farklı, ikinci sırayı da farklı bir renkle de devam edebilirsiniz. Şimdi motifimizin her sırasında renk değiştiremiyoruz. Çünkü o zaman modelimiz kendini göstermiyor. O yüzden belirli yerlerde rengimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle ben devam ediyorum. Şöyle bir zincir çekmiştim. Sizler de burada ipinizi kestikten sonra yine direkt sık iğne yaparak herhangi bir köşeden şöyle sık iğne yaptım. İkinci ilmeğine batıyorum. Biraz şöyle uzatıyorum ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırada da aynı şekilde köşelerde 3 ikili trabzanımız ve 3 zincirimiz var. Aralarda zincir çekmiyoruz. Hemen sıradaki boşluğa atladım. Şu ortadaki kısımları biraz uzun yapıyorum çünkü zincir çekmediğimiz için. Trabzanımı biraz uzatıyorum. Köşelerde normal yapıyorum. Çünkü köşelerde 3 tane zincirimiz var. Evet, şimdi tekrar 3 zincir ve yine 3 ikili trabzan. İkinci sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim ve yine yarım köşeyi tamamladım. Hemen bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım ve bir zincir çektim. Şimdi burası bizim renkli sıramız. 3 sırayı tamamladıktan sonra yeni sırada ön trabzanlar yapmaya başlayacağız. Şimdi burada ben renkli sıramla birlikte 3 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ana rengimle tekrar devam ediyorum. Yani sizler de burada yine renginizi değiştireceksiniz. Hangi renkle başladıysanız ana renginiz neyse onunla devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben yine ana rengimle devam ediyorum. Hemen şöyle ilk trabzanımı yapıyorum. 2 ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Şu alttaki ortadaki trabzanımızın altından şöyle aldım. Ön üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte uzatıyorum. İkisini birlikte. Burada bakın benim trabzanım şu önceki trabzandan biraz yukarıda gibi görünüyor. Bu şekilde olması daha iyi. Çünkü ördükçe o aşağıya iniyor. O yüzden biraz yüksekte yapmanız daha iyi. Özellikle bu orta kısımlarda. Tekrar sıradaki boşluğa atladım. Pardon, burada bir tane de boşluğa yine trabzan yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttan alıyorum. Yine ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar hemen şöyle kenardan yine boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Köşeler hep aynı şekilde ilerliyor. Bu sırayı da aynen tekrar edelim. Sırayı tamamladım ve motifimizin son hali bu şekilde görünüyor. Şimdi ben rengimi değiştirdim. Sizler ikinci defa burada renginizi değiştireceksiniz. Hemen şöyle herhangi bir köşe boşluğuna direkt sık iğne yaptım ve şöyle ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Tekrar iki ilmeğimi topladım. Şimdi boşluğun içine yine iki ikili trabzan. Şimdi bu sırada
sadece şu aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Aralarda zincir çekmeyeceğiz. Dediğim gibi bu ortalarda, köşelerde değil ama ortalarda biraz trabzanlarımı şöyle uzun tutarak yapıyorum. Çünkü ön trabzanlarımız olduğu için ve aralarda da zincir çekmediğimiz için bu orta kısımları aşağıya inebilir ve köşeler çok sivri olabilir. O yüzden bu orta kısımlarda şöyle biraz uzatarak yapıyorum. Köşelerde normal yapıyorum, hiç uzatmadan. Çok da sıkı yapmıyorum. Evet. Hatta sıralar artmaya başladığı zaman şu köşeden önceki boşlukta da yine uzatmadan trabzanlarımı yapıyorum. Sadece e, ortada kalan kısımlarda biraz uzatıyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Son sırayı tamamladım. Yeni rengimle yarım köşemi yaparak yeni sıraya başladım. Şimdi burada yine şöyle sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi burada yeni başlattığımız için hemen alttaki trabzanın, yani ortadaki trabzanın altından aldım. Bir üçlü trabzan yaptım. Ön üçlü trabzan. Hemen şöyle kenardan bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden yine şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Bu defa burada ön trabzanımızın altından alıyorum. Hemen bir üçlü trabzan daha yaptım. Hemen şöyle kenarına da bir ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sadece 2 sıra ön trabzanlar yapıyoruz bu şekilde. Hemen şöyle kenara da bir ikili trabzan daha yaptım. Köşelerimiz her zaman aynı şekilde. Burada şu kısımda ön trabzanlarımızı yeni başlatıyoruz. O yüzden burada bir tane olacak. Altıncı sırayı tamamladım ve yedinci sırayla devam edeceğiz. Şimdi isterseniz bu sırada renk değiştirebilirsiniz. Ben renk değiştirmeden ilerledim. Dediğim gibi şurada bakın benim bir sıra oldu. Sizin şu sırada renkli olduğu zaman 2 sıra renkli olmuş olacak. Bunun dışında ben 2 renkle ilerlediğim için bu sırada renk değiştirmedim ama sizler 3 renkle ilerlemek isterseniz ya bu 2 sırada farklı renkler kullanabilirsiniz. Şu sırada ana rengimiz, bu sırada da yine ana rengimiz olması gerekiyor. Şimdi yeni sırayı da yine farklı bir renkle yapabilirsiniz. Şimdi ben aynı renkle devam edeceğim. Hemen şöyle trabzanımı yapıyorum ve 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, ilk trabzanımızla beraber burada 4 tane ikili trabzanımız var. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi sıradaki boşluğa şöyle bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıradaki boşluğa yine bir sık iğne. Evet, bu şekilde yelpaze modeli ile ilerleyeceğiz. Köşelerde 8 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi bu sırada, yani 7. sırada bu sık iğne yaptığımız boşluklarımız tam denk geliyor modelde. Bu sırayı tamamladıktan sonra size onunla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü sadece ilk modeli tamamlayacağız birlikte. Daha sonra sizler devam edebilirsiniz. Şimdi burada yine 4, 5 ve 6. 2, 4, 6. Hatta burada da size şöyle göstereceğim hemen. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane boşluk kaldı. Buraya da bir sık iğne yaptım. Yani köşeden sonra ilk boşluğa bir sık iğne, 6 trabzan, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 6 trabzan ve köşeden önce yine bir sık iğne yapacağım boşluğum var.
Şimdi buradan direkt köşeye atlayıp 8 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu modeli ikinci defa tekrar ettiğiniz zaman ve bu sıraya geldiğiniz zaman burada bir tane boşluğumuz eksik oluyor. Yani şurada bir tane boşluğunuz, bu son sık iğneyi yapmış olduğum boşluğumuz olmuyor. O şekilde sayılar denk geliyor. O zaman burada 6 tane trabzanı yaptıktan sonra şu 3 tane trabzanımızın, yani tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıp hemen köşe boşluğuna atlayarak 8 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada da yine köşelerde ilk boşluğa sık iğnemizi yapacağız. Sıradaki köşeye geldiğimiz zaman bu boşluk olmuyor. O zaman sadece buradaki ortadaki trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci modeli birlikte yapmayacağımız için bunu burada söylemek istedim. Yani sayılar tam denk gelmezse şaşırmayın. Ama üçüncü modeli yaptığımızda, ben de üçüncü modeli yapmadım daha diğer parçada. Üçüncü modeli yaparken bu sayılar yine tam denk gelebilir. Tam denk gelmediği zaman ya buradan dönüşte, yani ilk başladığımız köşede de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şurada göstereceğim hemen size. Şöyle 2, 4, 6, 8. Yani ya ilk başladığınız yerde şu trabzanın üzerine bir sık iğne yapıp buraya 6 tane trabzanla devam edebilirsiniz. Ya da ilk boşluğun içine, yani sadece bir boşluk eksik oluyor, öyle söyleyeyim. Evet, tekrar ben 6 ikili trabzanla devam ediyorum. Köşelerde 8 ikili trabzanımız var. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Herhangi bir köşeden, şimdi şu 8 tane trabzanımızın dördüncü trabzanın şöyle arkadan tığımı batırdım. Buradan çıktım. Buradan bir ip aldım. Şöyle direkt sık iğne yapıyorum ve 2 zincir çektim. Bu bizim ilk arka ikili trabzanımız oldu. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine yarım köşeyle devam edeceğiz. Arada zincirimiz yok köşelerde. 8 tane arka ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi bu arada sık iğnelerimiz var. Şimdi burada şöyle tığıma bir ip aldım. Şimdi ben 2 kat yün iplik kullandığım için üçlü fıstık yapacağım. Sizler tek kat kullanıyorsanız beşli yapabilirsiniz. Ya da ipinizin kalınlığına göre üçlü, dörtlü, beşli şeklinde fıstık yapacağız. Şimdi şu boşluğa, yani sık iğnenin üzerine şu boşluktan batıyorum. Buradan bir ip aldım ve uzattım. Tekrar şöyle 2 ve üçüncüsü şöyle. Şimdi ben yatay tuttuğum için tabii ki örgümü biraz takılıyor. Şöyle ilmeklerimizi gergin tutalım. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çektim. Son 2 ilmeği bırakarak toplamayın burada. Şöyle hemen bakın, burada ilk trabzanın arkasından battım. 6 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğnelerin olduğu yerlerde her zaman aynı şekilde fıstık yapacağız. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Yine dediğim gibi bu ortadaki trabzanları yaparken biraz uzatarak yapalım. Evet, bakın burada hemen bir tane zincir çekmeden sık iğne yaptığımız için burada trabzanları unutmayalım, sayalım, 6 tane olması gerekiyor. Hemen şöyle 6. arka ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir ip aldım. Hemen buradaki sık iğnenin alttaki boşluğa batıyorum. Buradan ipimi aldım ve uzattım. Tekrar 2 ve 3. Şöyle gergin tutarak hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Sıradan devam ediyorum. Köşelere geldiğimiz zaman 8 arka ikili trabzan yapıyoruz. Zincir yok. Aynen bu şekilde sık iğnelerin üzerine de fıstıklar yaparak devam ediyoruz.
8. sırayı tamamladım ve model kurulumunu bitirmiş olduk. Şimdi burada şöyle yine başladığımız yere geldiğimizde 4 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Alt sırada yapmış olduğumuz gibi kaydırmayla bağlayıp hemen ipimizi arkaya çekiyoruz. Şimdi bir sıra daha göstereceğim size. İlk model kurulumunun sırası. Hemen şöyle yine ana rengimle devam ediyorum. Şimdi burada sizler iki renkten fazla kullanmışsanız yine ana renkle devam etmeniz gerekiyor. Ya da bundan sonra ikinci bölümdeki modelinizi farklı renklerle de kurabilirsiniz. Yani buradaki ana renginizi değiştirip artık ikinci bölümde şöyle diğer motifimin üzerinde de göstereceğim. Hemen. Biz şimdi buradayız. Şimdi bu bölümde ana renginizi yani şu krem rengini değiştirip bu aradaki renkleri de değiştirebilirsiniz. Yine burada ana renginizi hep aynı şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ya da benim yapmış olduğum gibi bu şekilde de devam edebilirsiniz. Evet, hemen şöyle yeni model sıramıza başlıyoruz. 2, 4. Şöyle 4. trabzanın arkasından yine yarım köşe yaparak başlıyorum. Şöyle battım. Arka ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi aynı trabzanın üzerine 2 arka ikili trabzan daha yapacağım. Bu ilki ve şöyle ikincisi, yani toplamda aynı trabzanın üzerine 3 tane arka ikili trabzan yaptık. Şimdi bundan sonra sırasıyla hep arka ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Tek olarak yapacağız. Sadece köşelerde bu şekilde. Sırayı tamamlayıp tekrar başa geldiğimiz zaman burada yine şuradan bakın saydığımız zaman 1, 2, 3, dördüncünün üzerine yine 3 tane arka ikili trabzan yapacağız. Şu dördüncünün üzerine tekrar arada 3 tane zincirimiz var. Köşeyi kapatırken bir zincir ve yarım trabzan olarak kapatacağız. Diğer köşelerde 3 zincir çekerek ilerleyebilirsiniz. Hemen burada fıstığımızı atlıyorum. Sıradan devam ediyorum. 6 tane arka ikili trabzan yapacağım. Şimdi ben burada devam edeceğim. Daha sonra köşeye geldiğim zaman yine 3 tane yaparak göstereceğim. Evet, yine 6 tane arka ikili trabzanımı yaptım. Fıstığı atlıyorum. Sıradan devam ediyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi başlangıçta 3 tane arka ikili trabzan yapıyorum. Dördüncünün üzerine 3 tane yapacağız. Şöyle battım. Bu birincisi. Aynı yere tekrar bakın üstten batıyorum. Şöyle tekrar aldım. Bu ikincisi. Ve aynı yere üçüncü kez arka ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine de yine 3 tane yapacağız. Şöyle buradan battım. Şimdi burada iplerimiz var. Bakın bu iplerimizi nasıl gizliyoruz. Arka ikili trabzan yaparken üzerine öremiyoruz. O yüzden şöyle iplerimi tuttum. Bu ipin üzerinden şöyle atlattım. Bakın bu şekilde atlattım ve tuttum. Hemen buradan çektim. Şöyle ilk arka trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İpimi tekrar alıyorum. Şöyle çektim. Buradan şöyle üzerine attım. Bu ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi şöyle sıradan devam ederken ipimi tekrar aynı şekilde yapacağım. Şöyle sıradakinin üzerine arkadan battım. Bakın şöyle ipimi çekiyorum. Üzerine attım ve çektim. Pardon, tığıma ip almayı unutmuşum. Şöyle battım. Evet, sıradan devam ediyorum.
Yani her bölümde, yani fıstıklarımızın olduğu yere kadar her bölümde 6 tane arka ikili trabzanımızın olması gerekiyor bu şekilde. Bakın şöyle. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bundan sonra ben devam etmeyeceğim. Şimdi bu sıradan sonra yeni sırada başladığımız yere geldiğimiz zaman burada 3 tane yine arka ikili trabzan yapıp yarım trabzanla kapatıyoruz. Ve yine rengimizi değiştirmeden burada hangi renkle başladıysak ikinci sırada. Şimdi burada biz ilk sırayı yapmış olduk. İkinci sırada yine aynı renkle devam ediyoruz. İkinci sırada köşeyi kapattıktan sonra köşenin içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir boşluğuna yarım köşeyle başlıyoruz. Daha sonra bakın bu 3 tane trabzanı şimdi burada şöyle gösterecek olursam şu köşeden gösterelim. Şimdi buraya 3 tane trabzanı yapıyoruz. Daha sonra buradaki 3 trabzanı atlayıp şu araya zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar zincir çekmeden yine 3 tane trabzan atlayıp araya 3 ikili trabzan yapacağız. Yani ikinci sırada artık şu sırayı, şu ikinci sırayı yapmış olacağız. Şimdi bu ikinci sırayı tamamladıktan sonra burada size ilk sırada renginizi değiştirmenizi söylemiştim. Ben bir tane yaptım. Burada renginizi değiştiriyorsunuz. Üçüncü sırada, dördüncü sırada ana renginizle devam ediyorsunuz. Ana renginizde bu renkli sırayı atlayıp şu ikinci sıradan ortadaki trabzanları üçlü trabzan olarak bu şekilde ön üçlü trabzanlarla yapıyoruz. Daha sonra yine ana rengimizle ön trabzanlı sırayı tamamlayıp yine bir renkli sıra yapıyoruz. Üzerine tekrar ana rengimizle bu ön trabzanlarımızı devam ettirerek şu köşelerde de yeniden başlayarak bu sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra dediğim gibi burada isterseniz renginizi değiştirebilirsiniz, isterseniz ana renkle devam edebilirsiniz. Köşelerde 8 tane var. Bir sık iğne boşluğa 6 tane trabzanımız, yine bir sık iğne, 6 tane yine bir sık iğne şeklinde. Zaten burada boşluğumuz denk gelmezse de sık iğnemizi şu 3 tane trabzanın ortasına yapabileceğinizi göstermiştim. Şimdi o yüzden ben bu sıradan sonra devam etmeyeceğim. Biraz şöyle diğer motifimizin üzerinde de hemen tekrar edelim. Bakın burada. Çünkü artık motifim büyümeye başladı. O yüzden daha fazla ilerlemeyeceğim. Şurada görebilirsiniz. Biz şimdi bu ilk sıranın kurulumunu yaptık. Aralara batarak yine başlangıçtaki ilk iki sırayı tekrar etmiş oluyoruz burada. Yani sizler karıştırırsınız. Yine videoyu başa çekerek buradan itibaren ikinci sıradan itibaren nasıl ilerlediğimi tekrar edebilirsiniz. Evet, buradan sonra gördüğünüz gibi renkleri değiştirdiğimizde bu şekilde bir görünüm almış oluyor. Evet, ben bir model sırasını daha tamamladım ve burada üçüncü model sırasına başladım. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Motifimi terse çevirdim. Şöyle herhangi bir köşeden, şimdi ben son sırayı bir kenara örmediğim için şöyle herhangi bir köşeden tutuyoruz. Karşı tarafa, karşı köşeye getiriyorum. Şöyle katlıyoruz. Şimdi benim için kol genişliği yeterli. Şöyle bakın, hemen size de söyleyeceğim. Şimdi burada benim kolumun genişliği şöyle 1 santim fazla söyleyeceğim. 23 santimetre oldu. Ve burada artık 3. model sırasını yapmadan kolu birleştireceğim. Hemen şöyle bakın. Bütün kenarları ördüm şu renkli sıramızla. Sadece bir kenarım kaldı ve burada artık kol birleştirmesini tamamlayacağım. Şimdi başlangıçta şöyle köşemizi ve 2 tane üçerli trabzan grubumuzu bırakıyorum. Birleştirmeden bu köşeyi bu şekilde örelim. Şöyle şurayı tamamlayacağım. Daha sonra şimdi buradan itibaren birleştirmeye başlayacağım. Birleştirmeyi de nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle bakın, buradaki köşemizi bıraktım ve 2 tane trabzan grubumuzu da bıraktım. Hemen şuradan tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim ve bir zincir çekiyorum. Hemen bu tarafa geldim. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bedenleri birleştirirken de aynen bu şekilde birleştirebilirsiniz. Şöyle şu iki sırayı yapıp daha sonra birleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen göstermek istiyorum. En son sizinle bu sırada bu sırayı yapmıştık. Daha sonra üzerine gördüğünüz gibi ikinci sırayı yaptım ve üçüncü sırada kol birleştirmesiyle devam ediyorum. Tabii ki bu
üçüncü modelin üçüncü sırası. Hemen şöyle ilmeğimi çıkardım. Karşı tarafta sıradaki boşluğa battım. Buradan ilmeğimi çektim. Şöyle biraz kadrajdan da çıkıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum ve sıradan devam ediyorum. Şöyle 3 ikili trabzan yapıyorum. Hemen tekrar göstereceğim. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim ve ilmeğimi bu şekilde çektim ve bir zincir çekip tekrar sıradan devam ediyorum. Şimdi ben köşeye gelene kadar birleştirmeyi tamamlıyorum. Ve beden kısmına devam ediyorum. Şimdi kolda devam etmiyorum şu an için. Çünkü benim krem rengim çok az kaldı. O yüzden sadece bu ikinci rengimle devam edeceğim. Evet, sanırım burası anlaşılmıştır. Evet, bu şekilde hemen bırakalım. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir birleştirme oluyor. Şimdi sık iğne ile birleştirme yaptığımız zaman biraz buhar ütüsü yaptıktan sonra bu şekilde biraz daha açılabiliyor. O yüzden bu şekilde birleştirdiğimizde daha sabit durmuş oluyor bu kısımlar. Evet, şimdi diğer motifimin üzerinden hemen göstermek istiyorum. Evet, diğer motifimde şu şekilde üçüncü model sırasını tamamladım. Gördüğünüz gibi burada birleştirmeyi yaptım. Şimdi size gösterdiğim sıra. Daha sonra burada şu köşeden itibaren modele devam ettim. Üç kenarda, yani buradan başlıyorum. Daha sonra üç kenarda modeli devam ettirdim. Şimdi sizler hırkanızı bitirirken şu son sıraları yapmadan bu şekilde de, yani tığ işi lastik tarzı bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi benim burada üçüncü modelin tamamladıktan sonra şöyle genişliğimiz, buhar ütüsü de yaptım. Şöyle genişliğimiz 26-27 santimetre oldu. Dolayısıyla biraz daha devam edeceğim. Ve şöyle uzunluğu da vermek istiyorum. Uzunluğumuz da 47 santimetre oldu. Bir model sırası daha tam olarak yapmayacağım bu kenarda. Belki sadece şu kısmı yapabilirim. Yani şu kenar kısmını yapmadan, çünkü çok büyük olabilir. Ya da sadece burada 2 sıra yapabilirim. 3, yani şurada çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıramız var. Belki 3 sıra yapabilirim. Yani buna ölçerek devam edeceğim. Ama şu beden kısmında bir modeli, yani dördüncü model sırasında bu şekilde tamamlayacağım. Çünkü biraz daha uzun olmasını istiyorum. Şu anda benim ipim bittiği için bu son sıradaki, bakın şu kısımları normalde ana rengimizde yapıyordum. Bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle tamamladığımız zaman da kenar oyası gibi göründü. Çok güzel durdu. Evet, benim hırkamın genişliği bu şekilde medium large, x large'a kadar olabilir. Sadece 38 beden için 2 model ve daha sonra da buradaki sıraları sizin ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Hatta şu kısımda da 2 sıra daha eksik birleştirme yapabilirsiniz. Şu bir alt sırada yapabilirsiniz. Çünkü her sırada 2 santimetre eklenmiş oluyor ya da 2,5 santimetre eklenmiş oluyor. O yüzden burada bir sıra eksiltip kol birleştirmesini daha dar bir kol istiyorsanız o şekilde de devam edebilirsiniz. Kol ağzında da yine daha uzun yapmak istiyorsanız, bu şimdi dirseğe kadar geliyor bu şekilde. Daha uzun yapmak isterseniz bir model daha yapıp üzerinize ölçüp sonra yine burada sıralarınızı ekleyip daha sonra tığ işi lastik çalışmasıyla devam edebilirsiniz. Ben şu anda henüz bu kısma gelmediğim için devam etmeyeceğim. Şimdi modeli devam ettirirken bu kolda da yine burada bakın bizim yeni sıramızda şimdi bu kısımlarda ön trabzan yapmamız gerekiyor. Burada ön trabzanları yapmadan direkt trabzanları yaparak devam edebilirsiniz. Yani bu kısımlarda ya da şöyle aradan ön trabzan yapabilirsiniz. Çünkü burada ön trabzan yapacağız. Burada 3 ikili trabzan, tekrar buraya 3 ikili trabzan yaparak da devam edebilirsiniz. Çünkü şöyle kolumuz katlandığı için, burada katlandığı için model bozulmayacaktır. Yani oradaki eksik olan ön trabzan görünmeyecek, zaten katlanmış oluyor. Bunun dışında yakada şöyle bakın, bu kısımda şimdi şuradan hemen santim hesabı vermek istiyorum. 12 santimetre burada. Diğer
Beden bölümü de bittiği zaman 12 santimetre de orada biraz fazla olabilir, geniş olabilir. Bunu üzerimize ölçtükten sonra ben burada bilerek bir tane fazladan bıraktım. Buradan şöyle sık iğneyle ya da dikerek burada kapatabilirsiniz. Çok geniş olursa ensede özellikle açıklık çok geniş olursa o şekilde kapatabilirsiniz. Çünkü şu ön bölümde yakanın bu şekilde açılabilmesi için, yani böyle yapabilmemiz için biraz daha uzatmamız gerekebilir. O zaman hatta buradaki şu bırakmış olduğumuz iki bölümü de yine sık iğne ile ya da dikerek burayı birleştirip arka bedene o şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Ya da buradaki genişlik tam olduysa ön bedende biraz fazla yapacaksınız. Arka bedenleri birleştirin. Burada dediğim gibi şöyle şu ilk bir ya da iki sırayı, bu sizin ölçünüzle ilgili. İki sırayı yaptıktan sonra birleştirme yaparsanız daha kolay olur. Kolda yapmış olduğumuz birleştirme gibi olur. Ben de o şekilde yapacağım. Burada şu modellerin üzerinden birleştirmesi biraz daha zor olur. Ayrıca ortadan birleştireceğimiz için aralarda boşluk kalacaktır. Yani bundan sonrası artık sizin kendi zevkinize kalmış, kendi tasarım hırkanızı oluşturabilirsiniz. Küçük bir değişiklik yaparak kendinize göre hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Evet, altıgen hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.